Sizin yüksek tansiyonunuzdan biz ne anlayalım? Tansiyonunuzu bir ölçümde yüksek bulduk diye size hipertansiyon tanısı koymuyoruz. Tansiyon ne yükselir? Tansiyon aslında bir bulgu hocam, hastalığın adı değil. Burnun kanamasaydı beynin kanardı. Var mı öyle bir şey? Değil mi hocam? Hemen paldır küldür giriyorum. Nedir? Biz tansiyon, yüksek tansiyon dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz hekim olarak? Sizin yüksek tansiyonunuzdan biz ne anlayalım? Nedir bu tansiyon? Hocam tansiyon bir büyük bir küçük halk dilinde konuşursak olarak numaralandırılıyor. 150'ye 90 diyoruz mesela. Halk arasında 15'e 9 diyoruz. Tansiyon nasıl oluşuyor? Kalbimiz kasılır ve gevşer biliyorsunuz. Kasıldığı zaman kanı pompaladığında olduğu tansiyona, gerçekleşen tansiyona büyük tansiyon. Gevşediği zaman damarlardaki bu basınca da küçük tansiyon. Yani kalp kasılınca damarın içindeki basınç da çok artıyor. O an ölçülen tansiyon büyük tansiyon oluyor. Büyük tansiyon oluyor. Hangi değerler normal? 140-90'ın üstüne hipertansiyon diyoruz. 14-9'un üstündeyse büyük 14, küçük 9'un üstünde olacak. Aha. Hangi tansiyon ideal? 12'ye 8, büyük 12, küçük 8 olduğunda da bu ideal tansiyon oluyor. Ama bunun yaşı yok mu? Benim yaşımdaki de senin yaşındaki bir mi hocam? Allah seversen yapma, gencecik. Profesörsün ama... Hocam yaş burada çok önemli değil. Eskiden bunu konuşurduk. Yaşımız 60 ise önüne 1 koyalım, 70 ise 171 koyalım, 170 bizim tansiyonumuz olsun. Ama artık bunu kabul etmiyoruz. Kabul ettiğimiz herkes için 14-9'un altında olması ama yüksek riskli gruplar var tabii. Onlar da 12-8'lere belki biraz daha altına, son çalışmalar bize bunu gösteriyor. Eğer kalp hastalıkları açısından yüksek riskliyseniz tansiyonunuzu çekebildiğiniz kadar aşağı çekin. Peki 14 değil de 15 büyüğüm. Ne olacak? Geldim nefes nefese. Böyle bir tansiyonumu kızım dedim. Yüksek tansiyon 16'ya 8 çıktı ya da 7 çıktı. Şimdi ben eyvah yüksek tansiyon mu diyeceğim? Ya da tam tersi. Küçük 12 dert etme ama büyük 10. 12'ye 10'a 10 olabiliyor mu öyle 12'ye 10? Olur hocam. Tansiyonun dağılımı da şu şekilde. 55 yaşına kadar küçük tansiyon yüksek gider. 55'ten sonra küçük tansiyon düşmeye başlar, büyük tansiyon yükselir. Genelde böyledir. Tabii her ikisinin yüksekliği de beraber olabilir. Böyle bir durumda hemen tabii tansiyonunuzu bir ölçümde yüksek bulduk diye size hipertansiyon tanısı koymuyoruz. Bir defa tansiyon yüksek çıktıysa hemen yüksek tansiyon adını koymuyoruz. Ne zaman koyacağız? Tabii doğru mu ölçüldü? Ölçüm teknikleri var. Hangi cihazla ölçtük? Nasıl takip ediyoruz? Buna bakacağız. En doğrusu belki de 24 saat üstünüzde kalan, siz günlük hayatınızı yaşarken, günlük hayatınızdaki streslerinizi yaşarken bizim bilgisayar kaydıyla analiz ettiğimiz tansiyon değerleri, ambulatuar kan basıncı diyoruz buna da. En doğru takip bu. 24 saatlik detayları görüyoruz. Gece nasıl, uykuda düşüyor mu, düşmüyor mu? Bütün bu detaylar bizim için çok önemli ama diyelim ki bu imkanımız yok. O zaman doğru tansiyon ölçme tekniğiyle bunu yapmamız lazım. Hocam ona geçmeden önce sebepleri bir öğrenin bir. Tansiyon ne yükselir? Kızdım yükseldi, soğukta kaldım yükseldi, yemek yedim yükseldi midir bu? Nedir bu tansiyonun yükseklik sebepleri? Kızarsanız tabii yükselir. Üzülürseniz yükselebilir. Ama buna biz hipertansiyon demiyoruz. Ne yükseltir tansiyonumuzu? Genetik çok önemli burada. Genetik geçişte. Evet, anne babada varsa bu çok önemli bir risktir bizim için. Tuzlu besleniyorsak, aldığımız gıdalar tuzluysa bu çok önemlidir. Tansiyonun önemli nedenlerinden biridir. Tek bir neden yoktur. Bütün nedenler aynı anda küçük küçük katkıda bulunurlar ve tansiyonumuzu yükseltirler. Şişmanlığı yine buraya sokuşturmuşsun. Arada Aynen öyle hocam. Tansiyon sebebi ya. Şişmanın gitsin diye kalp fazla atıyor tabii, ne olacak? Peki. İnsülin direnci orada devreye giriyor. Bu ara. Kiloyla beraber, obeziteyle beraber. Bu da damar yapımızı. Tansiyon aslında bir bulgu hocam, hastalığın adı değil. Hipertansiyon ilerleyici bir kardiyovasküler sendrom. Anlaşıldı. Tansiyon şunu gösteriyor bize, damarımız yaşlanıyor artık, sertleşiyor artık. Kalpten ziyade damarımızı gösteriyor bize. Ve tuzu besleme, genetik geçiş, obezite, şişmanlık, insülin direnci, hareketsiz yaşam, bütün bunlar. Peki, ben nasıl anlarım tansiyonun yükseldiğini? Şöyle bazen başımın arkasından böyle alnıma doğru bir ağrı geliyor. Acaba tansiyonum mu yükseldi? Ensede başlayan ağrı sıklıkla bunun belirtilerindendir hocam. Sersemlik olabilir, konsantre olamama olabilir. Uzun yıllardır tedavisiz tansiyonlarda nefes darlığı gelişir. Efor kapasiteniz, yürüme kapasiteniz düşer. Ve tabii kontrol etmezsek bu tansiyonu da en sonunda kalp yetmezliğine kadar gidebilir. Yani
bir de şey vardır. Mesela burada ben onu görüyorum. Burun kanaması. Sübap patladı derler. Burnu patlamayaydı, beynin patlardı. Derler. Doğru mu Allah'ını seversen? Yani nedir bu böyle? Burnun kanamasaydı beynin kanardı. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yok tabii Yok ki. öyle bir şey. Öyle bir Yani şey ilk yok burun- tabii ki. ama O burun onun kanaması- sigortası değildir. Hah. Ama bir bulgusu olabilir hipertansiyonun burun kanaması. Oradaki burundaki damarlar daha hassas olduğu için onlar çatlayarak burun kanaması şeklinde gerçekleşebilir. Fakat unutulmaması gereken en önemli nokta bence şu. Çok sessizdir hocam. Hiçbir belirti vermeyebilir. Ha. Ölçtürmediğiniz sürece tansiyonunuzun yüksek olduğunu anlayamazsınız. Gidersiniz komşunun tansiyonu ölçülüyken bir de benimkine bakalım dersiniz. O sırada anlarsınız yüksek olduğunu ve yıllardır da böyle gidiyor Yoksa olabilir. hiç ense ve baş ağrısı olmayabilir. Hiçbir belirti Hiç sersemlik vermeyebilir. olmadan lastik top gibi zıplayabilir. Yıllarca konsantrasyon zaten bozuksa bozuktur. Bir şey olursa konsantrasyon bozuk. Her şey yapamıyoruz. Burnum kanamıyor. Çabuk yorulma, nefes darlığı, her şişman çabuk yorulur. O zaman hiçbir bulgu vermeden olabilir. En büyük tehlike de o. Aman peki hocam. Nasıl anlayacağız, nasıl ölçeceğiz? Burada bir sürü dizmişiz aletleri. Bu Şöyle bilekten bir ölçen bilekten alet hocam. ölçen galiba. Bu koldan ölçen ama dijital gene ikisi de dijital. Aha. Bunlar da sağlık profesyonellerinin yani bizlerin kullandığı manuel makine. Bunlar neden daha güvenli? Bunlar sürekli 3 ayda bir kalibre edildiği için hastanelerde. O yüzden yoksa bunlar da şaşar. Ama kalibre edildikleri için en güvenli cihazlar bunlardır. Tabii civalı kullanmak lazım ama civalılar çevre kirliliği açısından sorun. Artık onu yasaklandı kullanmıyoruz. galiba, o Yasaklandı ülkelerde. onlar. Ama şu galiba bilekten değil de şu koldan olanlar, çünkü yaşlı bir insan. Kulağı duyar duymaz. Bundan kulaklıktan koyarsa daha zor, Zor, olur. bununla O zaman ölçmek zor. herhalde şu ön koldan olanlar biraz daha tercih Daha ediyorsunuz, ideal değil mi? olabilir. Evet. Bilekten ziyade Evet. neye dikkat etsin? Yani şununla tansiyonu ölçerken birçok insan artık şükür bunu alabiliyor. Fiyatlar kolaylaştı. Şöyle ceketim üzerinden giymiyorum. Bir kere bunu dışarıya doğru taktım. Neye dikkat edelim? Hocam sizin üstlerinize göstereyim mi? Harika. Sıvıyı mı kullanın? Yok hayır sıvamayın. Öncelikle burada nabzı palpe etmemiz lazım. Nabzı hissetmemiz lazım elimizde. Damarın attığını. Onu hissettikten sonra bu manşonu Şöyle geçirverim. Şöyle yukarıdan galiba. Hoppa. şu kısmı aşağı gelecek hocam. Yerleştirdik. Damarı yalnız kapatmamamız lazım ki damarı hissederek tansiyonu ölçeceğiz. Damarı Tabii burada. biz bunu hastanede yaparken böyle yapıyoruz. Ama bu cihazlarda otomatik kendisi ölçüyor. Çalıştırıyorsunuz ve bu cihaz ölçümü yapıyor. Burada dikkat etmeniz gereken ölçmeye nokta başladı bile. Bunu basınca artık birçok insanda var. kolunuz mutlaka destek alacak aşağıdan bir yerden. Mesela şöyle masanın üstüne koyar gibi. Bir destek. Havada tutmayacaksınız. Yanlış ölçersiniz. Ben tutmayacağım. Doğrudan doğruya oturarak. Belki Aynen. de oturarak ölçmek daha doğru değil mi? Tabii destekli ölçmek daha önemli. 5 dakika dinlendikten sonra ölçmek daha doğru olur. Oturarak ölçeceğiz. 5 dakika dinlendikten sonra hemen ölçmeyeceğiz. Ne kadar Kol yükseklikte destek olacak? verecek. Buradaki kemiğimizin, sternum dediğimiz kemiğin orta hattında olacak ki kalp seviyesi burasıdır. Orada tutacak şekilde ölçüyoruz. Ama bunlara dikkat edelim çünkü yanlış ölçeriz. Tabii yanlış değil mi? ölçeriz. Öbür türlü. Yanlış ölçeriz. Ama bunlara artık güvenmeye başladık. Ve tabii palto partisi olmasın olabilir diye çıplak Olmasın, olsun. tabii. Bazen çok sıkıyor buradaki tişörtler. O Onlar da da yanıltır değil canınızı mi? acıttığı için tabii onlar da yanıltır. Bir de bu manşonu da çok sıkarsanız canınız acıdığı için tansiyonunuz da yükselebilir. Peki tansiyonunuzu ne kadar sıklıkla ölçelim? Bir de onu söyleyin bana. Kim ölçsün, hangi yaşta ölçsün? Onları da söylerseniz. Eğer ailemizde risk varsa, biraz önce saydığımız risklerimiz varsa sık sık tansiyon ölçmekte fayda var. Ama hayatımızı da bu tansiyon aletine bağlamamak lazım. O da ayrı bir sıkıntı yaratır, stres yaratabilir. Tansiyonu ölçme fikri bile tansiyonu bir miktar yükseltebilir. Zaten bilirsiniz beyaz önlük tansiyonu denen bir tansiyon vardır. Yani hemen panik dediğiyle tıp diye çıkan tansiyon. O beyaz söylük tansiyonu ya da panik anında aman yükseldi mi diye korku vermek o da doğru değil. Değil, doğru. Harika. Tanı için diyelim ki geldiniz, ben sizi muayene ettim, o sırada yüksek buldum. Hemen tanıyı koymuyorum. Mümkünse tabii 5 dakika dinlendirip tekrar bakmak lazım. Her iki koldan bakmak lazım ama iki bunlara koldan. günlük rutinimizde çok vakit olmuyor. Bu kadar geniş zamanlar olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki hastaya evde sabah otur, 5 dakika dinlen kalkınca ölç, 1 dakika sonra bir daha ölç. Akşam ölç, gene otur aynı saatte 8 diyelim sabah, akşam 8'de ölç, 1 dakika sonra bir daha ölç. Bunları bir hafta boyunca bize yaz. Aha. Kağıda yazıp bunları bize getiriyor.
Biz oradan yorum yapıyoruz. Tansiyon şöyle böyle. Ama dediğim gibi altın standardı o ambulatuar dediğimiz takıp 24 saat üstünde kalan otomatik ölçen sistem. O zaman son mesajı önce ben bir vereyim, sonra sizden de alacağım ama aman bu çok önemli. Hemen bir defada olmaz diyor hoca. Önce oturun, dinlenin, tansiyonunuzu ölçün, biraz bekleyin, biraz sonra bir daha ölçün, birkaç kere ölçün ve bunları birlikte yapın. Heyecanlanınca hemen tansiyon çıkar, normaldir, dert etmeyin, aman ay tansiyon çıktı, hemen bir şey olmaz, biraz dinlenin diyor. Hocam son söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da size alalım. Tansiyon tedavisi olan bir hastalıktır ve mutlaka sık sık tansiyonunuzu ölçüp yüksek olup olmadığını değerlendirin. Sessiz katildir ama tedavisi de vardır. Profesör Doktor Timur Kaynak, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Birazdan hocam. nasıl tedavi edeceğiz, nasıl korunacağız bunları öğrenmek üzere Profesör Doktor İlki Sipahi ile bir arada olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tansiyon yüksek. Aman bir şey de duymuyor, hissetmiyor. Ne olur? Tansiyon birçok hastada bir yaşam tarzı sorunu. Tansiyonu yüksek olan bir insan ne yapmalı? Sigara. Direkt tansiyonu yükseltiyor.